Çok küçük bir sorunla daha karşılaştık. Hazreti Ali'nin şehit edildiği. Evet, Hazreti Ali'nin evinin içindeyiz. Misafir olup kalabiliyorsunuz. Şimdi Kerbela'ya gelmiş bulunuyoruz. Çok fazla çekemiyorum çünkü askerler var. Oh, tatlıya bak maşallah. Burası kapı, tamam mı? Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Hazreti Ali'nin türbesini ziyaretimizi yaptık. Şimdi Kufe yoluna doğru gidiyoruz. Burası Hazreti Ali'nin makamı, yani evi, daha doğrusu orada. Şehit olduğu cami var. Buraya girişimiz biraz sıkıntılı oldu, Necef'teki Hazreti Ali türbesine. Çünkü çok sıkı arama var. Kameraları falan sokturmuyorlar içeriye hiç. Telefon sokabiliyoruz ama normal kas kamerasını sokamıyorum içeri. Emanete bıraktı, bir şeyler diyor falan. Zaten kas kamerası da doluydu zaten. Onun için çok da çekim yapamadım. Şu anki yolumuz 10 kilometre Küfe'ye buradan. Orayı ziyaret edip ondan sonra Kerbela'ya doğru süreceğiz inşallah. Kerbela'dan sonra da Suudi Arabistan Arar sınır kapısına doğru gideceğiz bakalım. Evet arkadaşlar, şu an Kufe'ye geldik. Hazreti Ali'nin şehit edildiği. Selamünaleyküm. İmam Ali Cami. Mosk. İmam Ali Mosk. Ha. Tamam. Ha, burası garaj mı? Ha. Oraya buradan mı gideceğiz böyle? Ha, tamam. Evet, garaja girmişiz herhalde. Navigasyon biraz kafayı yemiş. Ya da yoldu burası, kapattılar daha sonra. Garaj yaptılar. Evet, şu ilerideki Hazreti Ali Camii. Hazreti Ali'nin evi de orada. Bakalım. Böyle bir pis bir mahallenin içinde. Şuraya bak ya. Bu Türkiye'de bunu göremezsin beyler. Yani bu kadar pis olmaz herhalde etraf. Kentsel dönüşüm buralara hiç uğramamış. Evet arkadaşlar, Hazreti Ali'nin şehit olduğu Küfe Camii'ne geldik. Şu arkası hemen Küfe Camii. Burada çok video çekemiyorum. Çünkü çok fazla arama var. Şöyle. Çok katı bu kurallar burada. Şimdi Hazreti Ali'nin evine doğru gidiyoruz. Hemen şu arkası. Evet, dediğim gibi büyük Küfe Camii. Çok güzel bir işlemesi var. Şimdi oraya doğru gidiyoruz bakalım, Hazreti Ali'nin evine doğru. Evet, Hazreti Ali'nin evinin içindeyiz. Buradaki de onun evinin bahçesinde kalan su kuyusu. Şurası. Şu ilerideki alanda bedeninin yıkandığı yer diye yazıyor tabelada. Hemen şurada. Şurada yazıyor. Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Şu an Küfe'deyiz. Küfe Ulu Camisi, yani Büyük Camisi'ni gezdik. Hazreti Ali'nin şehit olduğu cami. Burayı gezdik. Hemen Hazreti Ali'nin evini ve şeylerini gezdik. Birkaç tane sahabinin kabrini gezdik. Mutem bin Akil, Müslim bin Akil'di galiba. Hazreti Ali'nin ya da Hazreti Hüseyin, tam emin değilim, Küfe'ye elçi olarak gönderdiği zat diyeyim. Şimdi tam ashab mıdır, şey midir bilmiyorum. Ashab-ı Kehf'ten midir? Tam emin değilim. Onun kabirlerini gezdik. Şimdi Kerbela'ya doğru gidiyoruz.
Burada Hazreti Nuh'un makamı da var. Onu da görmüş olduk burada. Hemen şu arka tarafta kaldı galiba. Bakayım bir daha. Aynen arka tarafta. Onun kubbesi de çok böyle farklı bir kubbe. Burası da güzel ama etraf biraz kirli. Çok kirli. Evet. Burası da böyle. Evet arkadaşlar, bu şu sağda görünen yerlerin hepsi Hüseyiniye. Burada belki kilometrelerce uzunluğunda böyle Hüseyiniyeler var. Gelip burada misafir olup kalabiliyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde dinlenebilirsiniz, yemek yiyebilirsiniz. Şu an çoğu kapalı galiba. Aşure döneminde bunların hepsi fulldür. Bunları benim anladığım kadarıyla, çünkü hepsinin farklı farklı resimler var. Herhalde birinin hayrına yapıyorlar bunları ya da kiralıyorlar bunları böyle. İşte gelenlere işte yemek, su. Bak mesela şurada bir abi var. O abinin adına. Daha ileride mesela genç çocuk vardı. Çocuğun adına yapmışlar herhalde. Anladığım kadarıyla. Ama hep Hüseyiniye bak. Bu sağ taraf komple Hüseyiniye böyle. Bak mesela orada Azar'ın Hüseyin Hazretleri'nin resmi var. Bak burada mesela şu genç kardeşimizin resmi var. Muhtemelen ya öldü ya hayatta, bilmiyorum. Sadaka cariye gibi bir şey yapmışlar herhalde. Yani böyle bak mesela burada bu abinin fotoğrafı var. Yani daha da gidiyor yani. Yani herhalde bu kayıt yetmez herhalde. Bak yine başkasının fotoğrafı. Onun adına. İşte sadaka için, işte amel defterinin kapanmaması için muhtemelen böyle yerler yapmışlar. Bak burası da muhtemelen Hüseyiniye. Bu daha büyük, daha zengin birinin Hüseyiniyesi galiba. Sol tarafta da var bir dünya. Sağlı sollu hep Hüseyiniye. Bak solda da var mesela. Bak burası da Hüseyiniye. Ama sağda daha fazla var. Evet, bu sağda hatta ayrı bir yol var sadece. Onlar için ana yoldan ayırmışlar. Sadece Hüseyiniyelere giden yollar var. Bak yolun sol tarafı mesela boş. Oraya doğru park alanları var. Yani güzel bir hizmet. Allah yapandan razı olsun. Allah sadakalarını kabul etsin. Allah hayırlarını kabul etsin. Allah niyetlerini kabul etsin inşallah. Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi Kerbela'ya gelmiş bulunuyoruz. Yaklaşık 1,5-2 kilometre kaldı. Şimdi şehir, çok farklı bir şehir geldi bana. Her yerde yine her zamanki gibi konalar, şeyler farklı. Evet, şehir böyle görünüyor. Yeni binalar da var ama yani eski yapılar hep. Şöyle böyle motorlar falan biraz atlayabiliyor hemen önümüze. Kerbela'ya geldik nihayet. Şimdi motorları şu caddenin sonunda bir otoparka bıraktık. Buraya sokmuyorlar. Necef'te de aynı şey oldu. Necef'te de otoparka bıraktık. Şimdi yayan bir şekilde yaklaşık bir 300-400 metre ileride şey var. Hazreti Hüseyin'in türbesi var. Oraya doğru gidiyoruz. Hazreti Hüseyin ve Hazreti Abbas olması lazım herhalde. Onların türbesine doğru gidiyoruz inşallah. Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi Hazreti Abbas'ın türbesine hemen şu ileride. Çok fazla çekemiyorum çünkü askerler var. Şimdi Hazreti Abbas Medine'de doğmuş 647 yılında miladi. Babası Hazreti Ali, annesi Ümmül Benin. Kardeşleri Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin ve Hazreti Zeynep onların üvey kardeşleri. Künyesi ise Ebul Fazl'mış. Faziletlerin sahibi. Erdem babası. Lakabı ise Babül Havaiç, ihtiyaçların kapısı. Kasimül Fevavti, sıkıntıları dağıtan olarak belirtilmiş. Hazreti Abbas Kerbela olayında 680 yılında yani Hazreti Hüseyin sancaktarıymış. Cesareti, fedakarlığıyla ve sadakatiyle anılıyormuş. Kerbela kuşatmasında susuz kalan Hazreti Hüseyin çocukları ve aile efradı için Fırat Nehri'nden su getirmeye çalıştı. Fırat'a ulaştı, su doldurmuş ama kardeşi Hüseyin'in çocukları susuzken içmedi. Su geri getirirken kolları kesildi, gözünden yaralandı ve sonunda şehit olmuş. İşte burası da türbesi.
Onun İslam tarihindeki önemi sadakatin ve kardeşliğin sembolüymüş. Tabi Şiiler için çok önemli bir kişi. Ehl-i Beyt'in kahramanı olarak görülüyormuş. Evet. Şimdi içeride video çektirmiyorlar. Onun için böyle bir هاي امانات. arkadaşlar. Şimdi Hazreti Abbas'ın türbesi şu tarafta kaldı. Şöyle bir geçiş koridoru gibi koridor var. Bu koridordan böyle geliyoruz. Burası Hazreti Hüseyin'in türbesi. Buradan bu şekilde giriş yapacağız. İçeride kameraya izin vermiyorlar. Çok katı konular bu şekilde. Onun için içeride çekim yapamıyorum. Burası meydan. Bu meydandan şimdi şu kapıdan içeri gireceğiz bakalım. Hadi bismillah. Biraz sokaklarında yürüyoruz. Şu ileride biraz sarrafiler var. Para bozuyorlar. Böyle tatlıcı abiler var. Oh tatlıya bak maşallah. Maşallah maşallah. Evet Osman yine taktı. Kanka Fistana bak. Kalitesine Fistana bak. bak, iyi mi? Türkiye ile kıyasla. ha, iyi değil ama. Kaliteler içeride değil. Her yerde bu tatlılardan var. Şunlar. Atom ya. Her yerde bunlardan var. Bunun Her daha yerde. böyle fıstıklısı var. Aha. Bak şu tatlıya bak. Bunu ye. Ya buradan Cide'ye yürüme gider. Vallahi burada. Ha, demek ki yani bunları yesek buradan var ya. Oho. İnsanlarımız boşa Koşup- yürüme gitmiyormuş. Koşa koşa gideriz vallahi buradan. Bunlar standart ayıcıklar macıklar. Meşhur Kerbela dondurması. O dondurmayı görünce yaklaşmayın. Ya, o dondurmalara yaklaşmayın, hiç lezzetli değil. Aha burada da böyle sokak aracısı. Beyler karışık çerez bizden kilosu 200-300 lira daha ucuz. Kaju var, üzüm var. Fiyatları hemen hemen bize yakın yani, çok ucuz değil yani. Yani atıyorum %30. Ama bu mesela Daha ucuz 150 bizde. TL arkadaşlar. Burada şeyde de var ya, bizim orada Var mı? 50 lira 100 lira bile var. Tamam var. Daha ucuzlar var. Böyle sokakta böyle çaycılar var. Çay, Her kahve yerde var. çaycı. Köpüklü kahve görseniz çok güzel. Kahveler çok güzel. Her yerde tavuklar var bunun gibi böyle. Ne deli gibi tavuk yiyor herhalde burada. Bu tatlılardan her yerde var. Adamların şekerle bir alıp veremedikleri var. Abi çay istiyorsun ya, bardağın yarısına kadar şeker dolduruyorlar. Az koy diyorum, ondan biraz daha az koyuyorlar. Yine aşırı şekerli oluyor yani. Evet, üzüm suyu, buradan az önce üzüm suyu aldık. Bu güzel, çok güzeldi. Tatlılar yine her yerde, tatlılar şöyle. Tatlılar çok güzel. Yine böyle fırında sabah kahvaltıyı bunlarla yaptık böyle. Güzel. Her tarafta seyyar satıcılar var. Evet. Kerbela yolu böyle. Şimdi şu ileride motosikletler garajda. Onları alıp çıkacağız artık. Suudi Arabistan sınırına doğru gideceğiz inşallah. Hadi hayırlı günler. Gördüğümüz yemekten biz de alacağız bakalım. Şöyle ekmekler var. Ekmeğin arasını kesip içine bunlardan koyuyorlar böyle. Şöyle yumurta var. Şey var. Burada da abi yoğuruyor. Maşallah. Burada böyle siyah bir şey var. Ama şu yumurta. Köfteler hazırlanıyor burada. Şimdi bir tane de biz yiyeceğiz bakalım. Nasıl işte. Ben aldık böyle şimdi. İçinde falafel var. Evet, bir tane şımarko aldık. Pep Sprite gibi. Bunu da aldık. Osman'cığım nasıl? Çok güzel. Sosa bayıldım. Güzel mi? Falafel. Falafel. Falafel mi? Falafel. Adı falafel değil de. Tamam, bakalım tadına bakalım hadi. Sos çok güzel. Şu sostan ne? Afiyet olsun. Ha burada da sos var. Gördüğünüz gibi bu sostan Domates da sosu yapıyoruz galiba. şu an. Hadi. Özel bir sos. Bu gelmeden sırrını paylaşmıyorlar bunu. sırrını paylaşmıyorlar. Bu sostan atıyoruz.
Ateş ediyoruz. Eyvah. Bakıyoruz. Bak bakayım. Acı mı? Acı mı? Acı biraz ya. İyi, afiyet olsun sana. Ben almıyorum o zaman ondan. Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Ziyaretimizi tamamlayabildik. Hazreti Hüseyin'i, Hazreti Ali'yi, Hazreti Abbas'ı hepsini ziyaret ettik. Allah ziyaretlerimizi kabul etsin. Allah dileklerimizi, dualarımızı kabul etsin inşallah. Şimdi Suudi Arabistan Arar kapısına doğru gidiyoruz. Sınır geçişleri bugün başlayacak. Hemen şuradan göstereyim şöyle şehri. Şu arkada hemen sağ tarafımızda kaldı. Şu aradan giriliyor. Direkt karşıdaki caddenin sağa dönünce Hazreti Abbas'la Hazreti Hüseyin'in türbesi var. İçinde küçük şeyler de var, böyle türbeler de var. Muhtemelen çocukları da olabilir. Tam emin değilim. Allah duamızı kabul etsin inşallah. Şimdi artık Irak maceramız yavaş yavaş sona eriyor. Yani asıl macera şimdi çıkışta başlayacak ama tabii şimdilik gezme macerası bitmek üzere. Yani şurada benzin satıyorlar. Şimdi buradan sınıra 280 km gideceğiz. 3,5 saat falan sürecek. Saat şu an 3. Hava, Osman Bey havaya durumunu alayım. Şu an havaya dışarı yeni çıktık. 38 derece şu anda. Şu an normal, yani serin aslında havada. Böyle bizdeki 38 gibi değil. Daha böyle insanı bunaltmıyor yani böyle. Bak, kırmızı bayrak var ileride. O intikamı, yani Kerbela'nın intikamını simgeliyor. Onu da küçük bir bilgi olarak vermiş olayım. Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Çok küçük bir sorunla daha karşılaştık. Bu ufak bir sorun. Şu an biz Kerbela yakınlarındaki Arar sınır kapısındayız. Normalde Kerbela ile orası 280 kilometre civarında. Bir 15-20 kilometre gittikten sonra böyle şu ileride bir kontrol noktası var. O kontrol noktasında askerler bizi durdurdu. Ya dur falan filan, böyle hemen önümüze atladılar. Dedik ne oluyor? Dedi buradan geçemezsin. Hayda, neden geçebildik buradan? Bir şeyler anlattı. Tabii anlamıyoruz biz. Buradan geçemezsiniz gibi şeyler söylüyor. Yani diyorum Allah Allah diyorum. Niye geçeyim kardeşim diyorum. Allah. Falan filan, sonra bizi ofise götürdüler, karakolun olduğu yere. Ondan sonra orada İngilizce bilen bir personel vardı. O personel anlattı. Bu sınır kapısı sadece Irak vatandaşlarına açıkmış. Başka hiçbir ülkenin vatandaşları bu sınırdan geçemiyormuş. Zaten böyle bu yolda şey de çok fazla yok. Normal araç da fazla yok. Sadece tırlar geçiyor. Yani biraz sıkıntılı bir durum oldu. Normalde 280 gidecektik. Şimdi 500 gideceğiz, 540 gideceğiz. Yani yolumuz ikiye katlandı. Bakalım, her şeyde bir vardır bir hayır diyoruz biz de. Moralimizi bozmuyoruz. Çünkü zaten bunlar biz göz önüne alarak geldik zaten. Yapacak bir şey yok. Tekrar gideceğiz. Şimdiki rotamız Safvan. Yani Irak Safvan diye bir kapı var. Oradan Kuveyt'e geçeceğiz. Zaten Kuveyt çok küçük bir ülke. Oradan da direkt Suudi Arabistan'a giriş yapacağız inşallah. Arkadaşlar şu an motora benzin alıyoruz. Evet. Ama benzin, bak benzinlik burada. Benzinlik burada hemen. Burası benzinlik. Biz kapının dışındayız böyle, bak burası kapı, tamam mı? Ya. Şurada benzin alamıyoruz. Ya da gidip orada benzin alamıyoruz. Böyle burada benzin alıyoruz. Ama neden? Çok tehlikeliymiş. Yani burada benzin alsak çok tehlikeli oluyormuş. Bak şimdi Osman geliyor. Kankam geldi, bak şimdi benzini şuradaki küçük delikten veriyorlar. Bak böyle delikten veriyorlar. Osman'ım dolduruyor buradan garibim. Burada da bak petrol. Bak burada makine var. Bak makine burada. Kankam oradan ayarlıyor sağ olsun. Ha. Çok güvenli bir şekilde benzin alıyoruz. Çok güvenli. Az geldi. Herkes, bütün motorcu kardeşlerimiz bu durumdan
Ha? انت من يوم من وين؟ يا Ne? دولة. Türkiye. تركيا. Aha. تركيا جاي بالمطار؟ Evet. كم Kanka يوم؟ nasıl burada? كم يوم؟ He? كم يوم ظليتوا؟ Kamyon? ايه؟ Motor? Hayır. يعني كم يوم؟ كم يوم؟ Aa. Bugün ها؟ bugün 10 days. 10. One Vahid 0. 15 يوم 15 ها. يوم 15 يوم مو؟ Vahid 0. صفر 10 ايام Ah, 10. 10 days. 10 days. 10 Aşara mı? Aşara. 10 10, 10. ايه 10 Aşara. Tamam. Aşara gündür yoldayız. Evet gidiyoruz. Kankam. Kanka ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Çok güzel şeyler düşünüyorum. Ama motoru her dolduruşta bir de motor yıkıyoruz benzin. Motorun her tarafından benzin akıyor şu an. Yani çok güvenli böyle. Bütün yer benzin oldu böyle. Evet. Arkadaşlar akşam saat şu an 5 gibi. Şöyle burası ana yol. Şöyle ana yol. Burası Kuveyt sınırına gidiyor. Biliyorsunuz işte Arap sınır kapısına gidemeyince Kuveyt sınır kapısına yönlendirdiler. Yolumuz 2 katı uzadı. 250 idi. 500-550 falan oldu. Havada şimdi güneş battı. Bize ne yapalım edelim derken sonra şu yine Hüseyniye flamalarını gördük burada. Yolun kenarında da şöyle güzel bir hurmalık bulduk. Arka tarafı hurma komple. Bu gece bakalım orada kalmayı planlıyoruz. Eğer bir sıkıntı, bir sorun olmaz ise. Şu an akşam ezanı okunuyor. Şöyle motoru çektik. Motor orada. Şuraya doğru çadır kurmayı planlıyorum bakalım. Osman'cığım şu an gitti sabah kahvaltılık için şu şehir merkezi var yakında. Oraya gitti. Çadırı kurduk buraya. Şimdi biz buraya geldiğimizi görünce, daha doğrusu bizim buraya ilk geldiğimizde ev sahibi yoktu herhalde. Ev sahibi buraya geldiğimizi görünce ışıkları falan açtı. Şimdi Osman kardeşimle birlikte bu akşamki menümüz makarna ve bu ne? Salata mı? Salata mix, mix. Mix salata. Bunlar konserve. Osman kankam özenle Türkiye'den getirdi bunları. Şöyle şu çanta komple kumanyayla dolu. Yani hepsi konserve. Makarna zaten bunu var ya, bunu bol da yiyemezsiniz bu makarnayı. O kadar güzel makarna. Şimdi yemeğimizi yedikten sonra günün değerlendirmesini yapacağız inşallah. Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Aleykümselam. Arkadaşlar şimdi akşamki kamp alanındayız. Böyle otobanın kenarında hemen. Akşam zaten video kaydetmiştim. Tam böyle ikinci videoya geçiyordum ki elektrikler komple kesildi bütün her yerde. Onun için video çekemedik. Şimdi çekmeye karar verdik. Şimdi şöyle bir durum var. Buradan biz Arar kapısından çıkış yapacaktık Suudi Arabistan'a. Ama daha Arar sınır kapısına gelmeden daha Kerbela'dan 20-30 kilometre gittikten sonra bizi sınır yoldan geri çevirdiler. Bu yol sadece Iraklara ait. Başka hiçbir ülkenin vatandaşı bu yoldan Suudi Arabistan'a geçemezler dediler. Biz de mecburen geri döndük. Oradaki askerlerin tavsiyesiyle bizi Basra Körfezi'ndeki Safvan sınır kapısından Kuveyt'e girip oradan Suudi Arabistan'a girmemizi söylediler. Şimdi o yola girdik ama akşam araştırmalarımıza göre Kuveyt bizden vize istiyormuş. İstiyor. Evet abi, elektronik vize istiyormuş bizden. Biz gibi adamlardan vize istiyorlar. Bu da bir ayıp ya, bunu da burada belirtmek isterim ama. Şimdi 2 tane kapı var. Kuveyt'e nasip olursa oraya geçip oradan geçmeye çalışacağız. Yani Irak'ta denemediğimiz, çalmadığımız İran'da kapı kalmadı arkadaşlar. Bütün kapılara giriyoruz. İlk de en sağlam kapıyı bir türlü tutturamıyoruz. Hani bunlar gitmeden de araştırıldı yani, hani şey olmadı. Ama araştırmalar tabi burada farklı sonuçlar doğurabiliyor. Bir de anlık oluyor. Bugün bu kapı açık. Adam 15 gün sonra bu kapıyı kapattım diyor. Irak Suudiler geçiyor diyor. Biz bunu daha önce
İşte Orta Asya'da da yaşadık yani. Evet, Ben bir evet. kere 300-500 kilometre gittim, 300-500'de geldim. Orada da aynı sıkıntı vardı. Aynı kapıdan sen geçememişsin. Geçemedik. Yani bu tür şeyler buralarda oluyor. Şimdi Basra Körfezi'ne inip ABC E planını planı. yapacağız. ABC bitti. Şimdi biz Osmanlı torunu olduğumuz için her kapıyı zorluyoruz yani. Viyana Zorluyor. kapılarını nasıl zorladık Osmanlı zamanında. Aynen öyle. Şimdi biz de Irak'taki bütün kapıları zorluyoruz şimdi. Trablus'tan Fas'a her tarafa ineceğiz Aynen. arkadaşlar. Gerekirse Büyükelçiden bütün konsolos herkesi devreye sokmayı. Şimdi internetimiz yok arkadaşlar. Burada internet aldık 10 GB'lık bir günlük paket, bir günlük ya da 2 günlük paket vermişler bize. 10 GB olunca internetimiz kapandı. Onun için şu an çok araştırma yapamıyoruz. Şimdi Basra'ya gidip Basra'da internet paketimizi yenileyeceğiz. Orada ondan sonra Kuveyt Başkonsolosluğunu arayacağım. Oradaki konsoloslukla bilgi alacağım. Ona göre Irak'tan çıkış yapacağım. Çünkü Irak'tan bir defa çıkış yapma hakkım var. Yoksa eğer çıkış yaparsak bir daha geriye dönemeyiz. Dönemeyiz. O zaman tam Kuveyt'e de giremeyeceğiz. Bu sefer ara bölgede bir yerde kalacağız herhalde. Tabii. Onun için sıkıntı şimdi. Öyle bir yapmamızdan tek atış yapmamız lazım. Eğer Kuveyt'e giremezsek Basra Körfezi'nden İran'a girmemiz lazım. İran'a giriş yapmamız lazım. İran'dan da gemiyle karşıya geçmemiz lazım. Bu da çok fazla hem yol hem de yani bekleyeceğiz. Sonra bir de çok ağır masraf yani. Hani tek geçiş $700 falan. Ya tabii terse dönelim diyoruz. Ürdün tarafından gidelim diyoruz. Orası da burada 800.000 kilometre. Hadi o önemli değil ama oradan Garantisi yok. oranın da garantisi yok. Yani adam der ki kardeşim buradan geçemezsin diyebilir. Bu sefer hayda bir daha geri dön ya da başka bir kapıya git. Aynen öyle. Yani Vaktimiz de kısıtlı biraz. tabii bazı vizeler dediği gibi gir çık tek giriş olduğu için tek vize veriyor adam. Girdi mi de problem, arada serbest bölgede kalabilirsin. Bir de en önemli konu, biz onu hesap edemedik. Orta Asya'da tabii 8-9'a kadar motor sürüyorduk. Evet. Burada saat Ekim 1 şu an, öyle söyleyelim. Ekim 1'de saat 5'te 5.30'da hava kararıyor arkadaşlar. Evet, Ona göre o yani sıkıntı. motor süremezsin. Sabah zaten biz normalde 5.30-6'da kalkıyoruz. Kahvaltı hazırlık 7.30'da zor hareket ediyoruz. 7.30-8 gibi çıkıyor. Yani memur gibiyiz. Sabah 8 akşam 5'e kadar. Anca bir de geziyoruz arada. Motor sürme biraz kısıtlı. Ona göre hani buraya geldi mi onu da göz önünde bulundurmakta fayda var. Şimdi yani dediği gibi Osman'ın mesela atıyorum biz saat 5'te kontak kapatıyoruz. Ama normal zamanda biz 5'ten 9'a kadar motor kullanabiliyoruz. Aynen. Aslında en verimli zaman o zaman yani. Hani en verimli zamanda biz motor kullanamıyoruz. Hava serin. Onun için çok fazla kilometre de yapamıyoruz yani. Bazen oluyor 300-400 kilometre yapıyoruz. Bitiyor çünkü hani uğrayacağımız yerler de oluyor. Sadece yol yapmıyoruz hani atıyorum Kerbela'ya uğruyoruz, oraya uğruyoruz. İşte Necef'e uğruyoruz. Orada tarihi bir yer var, orada dini bir yer var. Oralara uğrarken bu sefer yol da yapamıyoruz yani. Sağdan hani Yapamıyoruz. motor sürüp gidemiyoruz çünkü yani. Hani sürüp gitsek bile yapacağımız maksimum 500-600 kilometre falandır yani. Moralimizi Şimdi gideceğiz. bozmuyoruz. Aynen. Bir şekilde çıkış yolu bulur. Şeyimizde sıkıntı yok. Moralde Allah sıkıntı yardım yok. eder. Allah yani niyetimiz halis. Allah durumumuzu görüyor. İnşallah bize yardımcı Bir şekilde olacak. geçeceğiz. Gerekirse deve Aynen, tutup develerle deveyle. geçeceğiz. Yani Osman'ın uç bir fikri de var mesela. Diyor ki motorları İran'da falan bırakalım. Uçakla Suudi Arabistan'a geçelim. Oradan bir araba kiralayıp Araba kiralayalım. arabayla gezelim diyor. Artık bilmiyorum ne olacak. Allah sonumuzu hayretsin. O da olmazsa Basra Körfezi'nden yüzerek geçmeyi düşünüyoruz da kankam yüzmeyi bilmiyor. O sıkıntı biraz. Evet onun için ben Yoksa önce onu da düşünüyordum. kolluk falan taksam Olur. o zaman tamam. Tamam hadi bakalım. Hadi inşallah Allah Saygılar. yardımcın olsun. Amin. Bize dua edin. Hadi görüşürüz eyvallah.